Herkese merhaba. Bugün yanımızda başlıktan da anlayacağınız üzere Golf 7.5 1.6 dizel var. Şu an incelemekte bulunduğumuz araç Golf'ün 7. neslinin makyajlı kasası. Aynı şekilde aracımız Comfortline donanıma sahip bir araç. Aracımız 1.6 dizel bir motora sahip. Aynı şekilde 7 ileri DSG bir şanzımanı var. Makyajlı kasanın diğer kasadan farkı şöyle. Farlarımız değişiyor. Alt tarafta gündüz ledlerimiz geliyor. Tamponumuz değişiyor. Nikelaj ve ufak tefek değişiklikler var. Aynı şekilde arka tamponda ufak değişiklikler var. Difüzör ekleniyor aracımıza. Bir de multimedyanın ufak tefek iyileştirmeleri harici güncel bir kasa. Bu aracı satın alırken 4 farklı paketle satın alabiliyorsunuz. Trendline, Comfortline, Highline ve R-Line olarak geliyor. Aracımızın üzerindeki jant lastik standart olarak geliyor. Üzerindeki lastiğin ebatları 205, 55-16 olarak geliyor. Aynı şekilde Michelin'in Primacy 4 bir lastiği bulunuyor. Bizim aracımız Comfortline bir araç olduğu için katlanır ayna standart olarak gelmiyor ama Highline dolu bir aracımız olsaydı katlanır aynamız standart olarak gelecekti. Aynı şekilde aracımız Comfortline olduğu için krom detay vesaire herhangi bir şey yok ama Highline olsaydı yine standart olarak aracımızda bulunacaktı. Bizim aracımız makyajlı kasa bir Golf olduğu için stoplarımız makyajsız kasadan farklı. Aynı şekilde arka tamponumuzdaki nikelajlar vesaire ufak tefek değişiklikler var. Aracımızın bagajı bu şekilde. Bence 2-3 kişilik bir aile için yeterli ama 4-5 kişilik biraz daha kalabalık aileler için bir tık dar. Bu kısımda 12 volt bir çakmaklığımız bulunuyor. Aynı şekilde yan kısmında ve karşısında da bir askılık bulunuyor. Aracın stepney kısmı da bu şekilde. Burada yine 80 km hıza kadar çıkabileceğimiz bir stepnemiz bulunuyor. Aynı şekilde yan kısmında bijon şifreleri konumlandırılmış. Şimdi aracın iç kısmını incelemeye başlayalım. Aracımızın bu kısmında elektrikli aynaları kontrol edebileceğimiz bir joystick var. Hemen alt kısmına çevirdiğimiz zaman da elektrikli aynalarımızın ısıtmaları çalışıyor. Hemen alt kısmında da 4 camı kontrol edebileceğimiz tuşlar konumlandırılmış. Aracımızın saklama gözlerine gelecek olursak bence gayet yeterli. Aracımızın bu kısmında Volkswagen'lerden standart olarak alışık olduğumuz bir far takımımız bulunuyor. Sağ kısmı çekerek farlarımızı açabiliyoruz. Aynı şekilde kendimize çekerek sis farlarını kontrol edebiliyoruz. Hemen alt kısmında küçük bir saklama alanımız var. Ruhsat vesaire küçük eşyalarımızı koyabileceğimiz minik bir göz. Aracımızın koltukları yarı alkantara yarı kumaş olarak geliyor. Bu aracın en dolusunu alsanız dahi bu araçta elektrikli koltuk standart olarak gelmiyor. Aracımızın ileri geri yükseklik ve alçaklık ayarları bulunuyor. Burada da manuel şekilde ayarlayacağım bir bel desteğim mevcut. Tamamen manuel. Aracımızın direksiyonu bu şekilde. Sol kısımda bulunan ses açma, kapatma, kanal değiştirme ve mute tuşları bulunuyor. Sağ kısımda yol bilgisayarını kontrol edebileceğimiz, aynı şekilde aramaları kabul edip reddedebileceğimiz butonlar bulunuyor. Bizim aracımız Comfortline bir araç olduğu için hız sabitleyici ve limitör bulunmuyor. Eğer bulunsaydı bu kısımda konumlandırılacaklardı. Aynı şekilde direksiyonun arka kısmında vitesi yükseltip alçaltabileceğim F1 kulakları da bulunuyor. Aracımız makyajlı kasa olduğu için yeni tip bir multimedya ile geliyor. Burada radyo, medya, aracın kendi özelliklerini kontrol edebileceğimiz bir alan bulunuyor. Aynı şekilde sağ üst kısımda telefonu bağlayabileceğim bir nokta bulunuyor. Burada ses ayarlarını kontrol edebileceğim alan. Aynı şekilde sağ alt tarafta da aracın sistem ayarları geliyor. Klima paneline gelecek olursak çift taraflı dijital bir klimamız bulunuyor araçta. Klimayı istersem elektronik olarak da buradan tek tek kontrol edebiliyorum. Abi video çekiyoruz da birazcık uzak bir yerde konuşabilir misin? İçeride çekiyoruz abi. Nerede video? Aracımızın orta kısmında böyle bir saklama alanı bizi karşılıyor. Buraya işte küçük anahtar, telefon, cart curt anca onlar sığar. Hemen bu kısımda da bir USB girişimiz bulunuyor.
Aracımızın orta konsoluna gelecek olursak elektrikli bir park frenimiz bulunuyor. Bu araçta elektrikli park freni standart olarak geliyor. Aynı şekilde yokuş kalkış desteği tuşu da hemen alt kısmında konumlandırılmış. Hemen yan kısmında 2 tane bardaklık alanım bulunuyor. Hemen arkasında da bir adet 12 volt çakmaklığım bulunuyor. Aracımızın vites kısmı da bu şekilde. Şuradaki mandalı çekerek park, geri, boş ve ileri konumuna alabiliyorsunuz. Hemen yan kısmında da park pilotunu ve start stop'u açıp kapatabileceğim tuş takımı bulunuyor. Aracımızın ön kol dayaması da bu şekilde. Yine derin bir göz ama içinde USB veya AUX girişleri bulunmuyor. Aracımızın torpidosu bu şekilde. Burada bir CD girişimiz bulunuyor. Sol üst kısımda bir soğutucusu bulunuyor torpidomuzun. Aracımızın torpidosunda herhangi bir amortisör mevcut değil. Aracımızın yine bu kısımda küçük saklama alanları bulunuyor. Bence bu araç için gayet yeterli. Aracımızın diz ve baş mesafesine gelecek olursak ben 1.80 boylarındayım. Ön koltuk tamamen bana ayarlı. Diz mesafesi bence bu araç için gayet yeterli. Aracın baş mesafesine gelecek olursak yarım karıştan daha fazla. Bence bu araç için gayet yeterli. Aracımızın arka kısmında ön taraftan kontrol edebileceğim bir menfez bulunuyor. İncelediğimiz en dolu Focus'ta arka tarafta menfezler bulunmuyordu. Aracımızın arka kısmında herhangi bir çakmaklık 12 volt giriş bulunmuyor. Aynı şekilde burada bir kol dayamamız bulunuyor. 2 adet bardaklığımız burada konumlandırılmış. Yine bu kısımda arka tarafa ulaşabileceğim bir bölme bulunuyor. Buradan kolayca açılıp kapanabiliyor. Yine bu kısımda arka koltukları rahatça açıp kapatabileceğim tuşu bulunuyor. Evet arkadaşlar, biraz da size sürüş kısmından bahsetmek istiyorum aracın. Bayır yukarı vesaire çıkarken, hızlanırken bir problem yaşamıyoruz dizel bir motora sahip olduğu için. 1.6 dizel motorunda zaten torku yüksek bir motor. Aracın konfor seviyesinden bahsetmek istiyorum. Aracımızın üzerinde küçük 16 inç jantlar bulunuyor. Aracın konfor seviyesini bir tık ileri taşıyor zaten. Ses yalıtımından da bahsedecek olursak, şu an bir tık kötü asfaltta kullanmamıza rağmen aracın içinden o kadar fazla yol, asfalt sesi, herhangi bir şey gelmiyor bence. Rahatsız etmiyor. Aynı şekilde hızlandığımız zamanlarda da öyle içeri çok fazla rüzgar sesi, hani öyle 120-130 giderken çok rahatlıkla sürüşünüze devam edebiliyorsunuz. 180 de illaki gelir zaten rüzgar sesi. Yola iyi yapışan bir oyuncak araba gibi. Şimdi şöyle bir viraja giriyoruz. Bence gayet başarılı. Bence de. Peki kuzen, bu araç 1.100.000 lira civarlarında. Evet. Sen 1.100.000 liraya bu aracı mı alırdın, yoksa? Hatchback seven biri olsaydım bu aracı kesinlikle alırdım ama hatchback arabadan çok hoşlanmıyorum. C'de bindim, Rio'ya bindim ama bunun hissiyatı yani tam hatchback gibi de değil aslında. Ön tarafta o genişlik Evet, var. evet. Ferah. Aracın yakıt verimliliğinden bahsedecek olursak, bu araç eğer dikkatli kullanırsanız 3,5-4 litre civarlarında yakıyor uzun yolda. Şehir içinde de aynı şekilde 6 litre civarlarında yakar. Yakıt olarak bence Türkiye ekonomisinde iyi bir araç. Basarsak şöyle bir tüketimimize bakalım. Şu an ama ince bir yokuşta çıkıyoruz. Evet, evet. Başlangıçtan itibaren 7.1 bence gayet başarılı. Bayağıdır yokuş tırmanıyoruz yukarı doğru. Şimdi sizin için aracın ses sistemini test edeceğiz. Evet kuzen, ne diyorsun ses sistemi için? Yani hep söylediğimiz gibi DJ değil, sen gayet yeterli bence. Aynen öyle. Şöyle, A3'ün standart ses sistemi bundan bir tık daha kaliteli. Mesela bunda baslar Evet. Baslar bir tık geride kalıyor. Bu aracın dikkatimi çeken özelliklerinden biri şu kısmın sert plastik olması. Uzun yolda bacağımı bu şekilde yasladığımda bir tık şu diz kısmımı ağrıtmıştı, onu hatırlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir 0-100 deniyoruz.
aşağıya doğru ama ben yine iyi hızlanan bir araç bence. Bu yol da güzelmiş bayağı. Güzel yol. Şu videoların adına 0-180 diyelim artık. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün sizler için Golf 7.5 inceledik. Sizin bizden incelememizi istediğiniz araçlar varsa eğer yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Aynı şekilde videomuzu izleyip beğendiyseniz like tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.